Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekmeğe sürüp sürüp yemek isteyeceğiniz çok lezzetli bir kahvaltılık tarifle geldim. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Ben hızlıca sebzeleri hazırlamakla işime başladım. Önceden söyleyeyim, yorumlarda çok fazla bu şekilde yorum görüyorum ki neden yıkamadınız, o şekilde mi kullanıyorsunuz? Ben bu videoyu hani belirli kısımlarını, sadece çok önem duyduğum kısımlarını sizlere göstermeye çalışıyorum. Tamamını baştan sona çekmeye çalışırsam birkaç saat zamanı gerekli. Yani birkaç saatlik video yüklemem gerekli. Bu da mümkünsüz ve sizler de izlerken sıkılırsınız. O yüzden yıkama aşamalarını falan göstermiyorum. Ancak gördüğünüz üzere hepsini yıkayıp hazırladım. Daha sonra baş kısımdan içeriye doğru bastırdım. Zaten kapya biberler olgun olduğu için kolaylıkla çıkacaktır. İçeriye bastırdım. İçindeki tüm çekirdeklerin tamamını bu şekilde ayıkladım. Güzelce temizledim. Toplamda 3 kilogram kadar kapya biber kullandım. Yarım kilogram da yeşil biber kullandım. Elimde acı biber yoktu. Yakın marketlerde de bulamadığım için acı biber kullanmadım açıkçası. Ancak sizler mutlaka elinizde varsa kullanın derim. Ben acı biber yerine daha sonrasında pul biber ilavesi yaptım. Eğer yoksa o şekilde de yapabilirsiniz. Böyle yeşil biberlerin içlerinde çıkardım. Tek tek böyle içlerindeki çekirdekleri güzelce ayıkladım. Şimdi tamamını yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine diziyorum. Bu arada ben genelde köz tadını sevmiyorum. Yani közlenmiş sebzelerle yapılmış şeyleri seviyorum ama fırında közlenmiş. Yani mangalda köz olduğunda o garip bir tat olur, mangal tadı. Onu nedense sevemiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Açıkçası mutfak dışında büyük şehirlerde yer de yok. Yapamam da ama yapabilsem de pek sevmiyorum yani. Siz de sevmiyorsanız eğer benim gibi yapın veya yeriniz var, yapmak istiyorsunuz, közleyebilirsiniz. O zaman mangalda közleyin. Yani tamamen size bırakıyorum. Nasıl isterseniz o şekilde hazırlayın. Önemli olan közlemiş olmanız. Bir de biberlerin içerisini çıkarmadan közlerseniz eğer daha sonra ayıklaması gerçekten çok zor oluyor. O yüzden mutlaka önceden içlerini çıkarıp o şekilde közlemeyi ihmal etmeyiniz. Yine eşit miktarlarda onları közlemeye gönderirken eşit miktarda domates aldım. Onları da güzelce önceden yıkayıp hazırlamıştım. Toplamda 2 kilogram kadarını Bursa domatesi, yani o menemenlik dediğimiz uzun domateslerden kullandım. Çok sulu olmadığı için özellikle tercih ettim. Biraz da lezzet katsın, daha da güzel olsun diye kalanını da böyle pembe domatesleri seçtim. Sizler isterseniz kaynar suya atıp o şekilde kabuklarını hızlıca soyabilirsiniz. Tek tek işim çok uzadığı için su kaynatmak falan gözüme çok göründü açıkçası. O yüzden böylece soydum gitti. Siz de nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Hatta soymadan da yapılır ama ben böyle soslarda, yani ne kadar robottan geçirirsek geçirelim, ben domatesin kabuğunu maalesef sevemiyorum. Biberin de kabuğu aynı şekilde çok dişime geliyor ve sinirleniyorum yerken. O yüzden bu şekilde hazırlıyorum. İsteyenler kabuğunu soymadan da hazırlayabilir. Tamamen size kalmış. Şimdi böyle bir süzgeç aldım. Hemen hızlıca içine doğruyorum. Domatesi fazla suyundan arındırmak için, yani fazla suyu aksın diye bu şekilde yaptım. Çok kaynatacağımız için, yani suyunun tamamen çekilmesi için, domatesler de bol bol sulu olduğu için ben fazla suyunu aldım. İstemeyenler, eğer uzun uzun kaynatmak isteyen varsa aranızda, o şekilde yapabilirsiniz. Ancak dediğim gibi böyle daha da pratik olacaktır. Şöyle altında suyu kalsın. Hemen domatesleri bir kasenin üzerine koyalım. Biraz da suyu aktıktan sonra tenceremize aktaralım. Tencereyi de ocağa alalım. Tencerenin kapağını kapatalım. Domateslerin tamamen ezilip yumuşayıp böyle kendinden geçene kadar pişmesini bekleyelim. Ara ara karıştırmayı da unutmayalım. Bu aşamada hızlıca gördüğünüz gibi fırından çıkardım biberleri. Fırından çıkardığım biberleri şöyle üst üste koydum. Yan yana yaklaştırdım. Sizler direkt üstünde örtebilirsiniz. Ben o arada buhar oluşturup kabuklarını çabuk çıkarmak açısından öyle yaptım. İsterseniz üzerine poşet geçirin. Market poşeti dahi olur. Yani poşetle kapatın. Ben böyle streçle kapattım. Bir 5 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim. Hem o ilk sıcaklığı geçti, hem de kabukları tamamen yumuşamış oldu. Streç aldıktan sonra hızlıca
bu şekilde soydum. Şu anda hala çok sıcaktı. Elimi biraz yaka yaka soydum. Ancak gördüğünüz gibi gerçekten oldukça kolay bir şekilde soyuluyor. İşiniz neredeyse yarı katı kadar aşağıya inmiş oluyor. Yani hızlı hızlı hazırlayabiliyorsunuz. İçerisinde çekirdekleri de olmadığı için daha da pratik oldu. Bu arada yeşil biberler zaten ince biber olduğu için, ben de köy biberi tercih ettiğim için onların kabuklarını soymadım. Onları normal olarak közlenmiş şekilde kullandım. Şimdi biberlerin tamamını hazırladım. Domatesler de yeteri kadar pişti. Neredeyse yarısına kadar inmiş, gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekmiş. Şimdi hazırladığımız biberleri domates sosunun üzerine ekleyelim. Ardından bir blender yardımıyla tamamen pürüzsüz kıvam alana kadar çekelim. Bu aşamada isteyenler birkaç diş sarımsak da atabilir. Ben kullanmadım açıkçası. Tamamen kıvamlı bir hal alana kadar blenderdan geçirdim. Ardından üzerine bir tutam kadar ince kıyılmış maydanozu ekledim. 2 yemek kaşığı kadar pul biber ekledim. Biberiniz çok acıysa az kullanın. Yani damak tadınıza göre acıyı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kullanmak istemeyenler, evde çocuk var yiyemiyor falan diyenler de kullanmaya da bilirler. Bir su bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım. Bu şekilde baharatlar kullanıyorum genelde. Özellikle bu tarife inanılmaz çok yakışıyor. Bir yemek kaşığı kadar çörek otu, kişniş tohumu ve tane karabiber. Karabiber çekilmiş de olur ama tane kullanırsanız çok daha güzel bir aroma verecektir. Kişniş tohumu da özellikle bu tarife kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer çörek otu sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ancak kararında kullandığınızda gerçekten çok lezzetli oluyor. Daha önce, yıllar önce bu tarifi tekrar sizlerle paylaşmıştım. Şu anda tekrar oluyor açıkçası. Yani daha önce paylaşmıştım. Çok sevilmişti. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tekrar blenderdan geçirdim. Kapağını kapattım. Gördüğünüz gibi bir saate yakın kısık ateşte tekrar kaynattım. Böyle tamamen kıvam almasını bekledim. Kıvamı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz sulu da olsa olur, öyle seviyorum diyenler o şekilde bırakabilirler. Hatta bu şekilde pişirdikten sonra biraz güneşte bekletip tekrar biraz daha kaynatıp o şekilde alırsanız daha da böyle salça kıvamında da yapabilirsiniz. O günlerde, yani ben bu tarifi hazırladığım günlerde yağmur yağdığı için çok güneşte bekletme gibi bir şansım yoktu. Ancak daha kıvamlı olmasını sevdiğim için olabildiğince uzun süre ocakta tuttum. Bu şekilde artık hazır oldu. Hemen güzelce önceden temiz yıkadığım kavanozlara aldım. Daha önce hiç kullanılmamış bir kapak ile de sıkıca kapağını kapattım. Kavanozumuz ve kapaklar mutlaka steril olmalı. Yani daha öncesinden kaynar suyla güzelce yıkayıp kurulanması lazım. Aklınızda bulunsun. Sıkıca kapattıktan sonra o şekilde oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletip ardından kiler dolabınızda 2 seneye kadar bekletebilirsiniz. Dilediğinizde çıkarın, afiyetle yiyin. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Tadına bakan herkes bir tabak daha istiyor. Yani öyle meze gibi ortaya koyayım azıcık yensin gibi bir şey yok. Tadına bakan devamlı yemek istiyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Eğer denerseniz de deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden tüm yorumlarınız, beğenileriniz, dikkatiniz için hepinize ayrı aralıkta teşekkür ediyorum. Hemen sunum için şöyle gösteriyorum. Bu arada yeteri kadar beklettikten sonra, yani tamamen soğuduktan sonra kıvamı daha da koyulaşmaya başladı. Bu aşamada çok soğumadan ben sizlere gösterdim ama gayet kıvamlı ve güzeldi. Dediğim gibi isteyenler birazcık daha bekletebilir ocakta veya dinlendikten sonra zaten kıvamını alacaktır. Ve bu şekilde sizlerle birlikte bir videolu tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalbinizin huzuru, evinizin bereketi daim olsun.